Asker, diplomat, siyasetçi ve başbakan. Orta Doğu'nun kor ateşine odun atarak alevlendiren ve çıkan kıvılcımlardan sıçrayan yangının açabileceği onarılmaz yaraları düşünmeden ya da belki de düşünerek hareket eden bir başbakan. Bu biyografik belgeselde Benjamin Netanyahu'nun yaşam öyküsünü tarihsel süreç içerisinde izleyeceğiz. Yahudiler ve Araplar dar bir köprü üzerinde karşı karşıya duran iki keçi gibidir. Biri nehre atlamak zorunda ama bu ölüm tehlikesi içeriyor. Güçlü olan keçi, zayıf olanı zor kullanarak nehre atacaktır. Benjamin, 1949 yılında tarih profesörü bir baba ile Zila isimli bir annenin 3 çocuğundan ikincisi olarak Kudüs'te dünyaya gelmişti. Milikovski olan soyadlarını Tanrı'nın verdiği anlamına gelen Netanyahu olarak değiştiren aile, Kudüs'te bir süre yaşadıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Eğitim hayatının ilk kısmını burada tamamlayan Benjamin, lise eğitimini de tamamladıktan sonra 1967 yılında İsrail'e dönerek İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılmış ve buraya bağlı Sayeret Matkal isimli özel bir birlikte birçok operasyonda görev almıştı. 1972 yılında Kara Eylül örgütü olarak bilinen Filistinli bir grup tarafından kaçırılan Sabena, 571 sefer sayılı uçakta bulunan rehinelerin kurtarma operasyonunda görevli olan Benjamin, 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'nda omzundan vurularak yaralanmış ve askerlikten ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp MIT'de mimarlık üzerine lisans eğitimi almıştı. Netanyahu'nun hayatındaki dönüm noktası, Uganda'da kaçırılan bir uçakta rehin alınan İsrailli yolcuları kurtarmaya yönelik yapılan bir operasyonda komando olan abisi Yonatan Netanyahu'nun ölümü olmuştu. Bu ölüm ruhunda derin izler bırakmış ve sonraki yaşamında aşırı milliyetçi bir siyasi karakterde olmasını sağlamıştı. Abisinin terör operasyonunda ölmesi, terör örgütü olarak gördüğü Filistin'deki direniş gruplarına şiddetli tepkiler vermesinin sebebi de olacaktı. Terörle mücadele ile ilgili kitaplar yazması, çalışmalar yapması, hatta abisinin adını verdiği Terörle Mücadele Enstitüsü kurması bu yolda edeceği mücadelenin sinyalini de vermişti. Benjamin'in aşırı güvenlikçi görüşleri ve Filistinli gruplarla uzlaşmaz tutumu, bu düşüncelerini yansıttığı kitapları ve eylemleri onu İsrail siyasetinin milliyetçi muhafazakar Likud Partisi ile ortak noktada buluşmasını sağlamıştı. Bu partide çeşitli bakanlıklarda bulunan, İsrail siyasetinde ağırlığı olan Moshe Arens'in girişimleriyle Netanyahu, Washington'daki İsrail Büyükelçiliğine diplomat olarak atanmıştı. 1984-88 yılları arasında İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yapan Netanyahu, bu süre zarfında Donald Trump'ın babası Fred Trump ile yakın bir dostlukta kurmuştu. Bu dostluk, ileride oğul Donald Trump'ın cömert hediyeleriyle meyvesini verecekti. 1988 yılında ise İsrail'e dönen Benjamin, bu tarihten sonra aktif siyasete dahil olmuştu. 1988 yılında Likud Partisi'ne üye olması sonrası 1991 yılında sözcü, 1993 yılında ise bu partinin lideri olmuş ve 1996 yılında girdiği ilk seçimleri kazanarak ülke tarihinde seçilmiş en genç başbakan unvanını almıştı. 1999 yılına kadar bu görevini devam ettiren Netanyahu, bundan sonraki girdiği seçimlerde de İsrail siyasetinde seçim kazanma rekoru kıracaktı. İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını da alan Benjamin'in adı, siyasi kariyerinde birçok yolsuzluk iddiasına karışmasına rağmen girdiği seçimlerden zaferle ayrılmasındaki önemli etken, o döneme kadarki İsrail siyasetine yabancı karakteri olacaktı. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan Shaul Kimhi'nin bir makalesinde Netanyahu'nun karakter analizi yapılmıştı. Bu analizde Netanyahu devlet başkanları ile toplantılarına kronik olarak geç kalır. Bu durum birçok başkan tarafından küçük düşürücü ve aşağılayıcı bulunarak tepki verilmesine rağmen Netanyahu bu davranışını değiştirmemektedir. MIT'den Profesör Grosser, onun gördüğü en hırslı insan olduğunu söylemiştir. Netanyahu, siyaset sahnesinde orman kanunlarının geçerli olduğunu kabul eder, güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan kenara itilir. Gelecekte kendisine rakip olarak gördüğü herkese önceden saldırır. İnsanları ihtiyaçları için anlık olarak kullanır, onun için uzun vadeli sadakat yoktur. Verdiği sözleri tutan birisi değildir. Bu yüzden etrafında güvenilmez biri olarak görülür. Eski ABD Başkanı Bill Clinton da verdiği sözleri tutmadığı için Netanyahu'yu eleştirmiştir.
İnsanlarla derin bağlar kurmaz, içine kapanıktır, empati yeteneği yoktur. Kontrolsüz bir şekilde baskıya maruz kaldığında boyun eğer. Güçlü bir belleği vardır. Analitik ve görsel düşünme yeteneği kuvvetlidir. İşkolik birisidir. Lüks ve konforlu yaşamı sever. Televizyonu çıkmayı çok sever. Benim için stüdyo, boks arenası gibidir demiştir.